Merhabalar efendim, nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız iç güveysinden halledeceğiz. Yaz bitiyor. Deniz kıyısında oturuyorum ama deniz kıyısında oturmanın da herhalde şöyle bir dezavantajı oluyor. Deniz orada ya. Hani deniz manzaralı eve nasıl çabucak alışıp manzaraya bakmaz oluyorsun? Denizin kıymetini bilmiyorsun. Buraya bir haftalığına gelenler kıymeti benden daha iyi biliyor yani tadını çıkarıyor. Bir haftalığına geldik, para verdik, denize girelim, gece gezelim filan. Biz daha böyle bir yaz başladı mı derken ne kadar da kalabalık ortalık. Triplerindeyken yaz bitiyor. Olsun. Bu arada hemen duyurayım. Yaz bitiyor Alaçatı'yı göremedim diyenlere geçen sene fiyatından mutluluk ve yalnızlık kampı var. Çünkü tek başınıza çantayı alıp pat diye pazartesi perşembe arası gelebilirsiniz. Bu sayfadan telefondan da beni bulup arayabilirsiniz. Veya DM yazabilirsiniz Instagram'dan. Pazartesi giriş, perşembe çıkış muhteşem son kampım Alaçatı'dan. Sonrakini başka bir şehirde deneyeceğim. Kaçırmayın çünkü çok uygun fiyatlı ve güzel geçecek. Unutmayın yani. Yalnızlar için yaptım ben bunu. Tatil için koca bekle, tatil için arkadaşın iznini bekle, tatil için ananı bekle. Yok abi atla gel, al bavulunu gel 4 gün işte. Şimdi sosyal medya. Nasıl bak kalem diyorum. Kalemi alırsın birini gözüne sokarsın cinayet aleti olur. Kalemi alırsın öyle bir şiir yazarsın ki milyonları peşinden sürüklersin. Şimdi sosyal medyada öyle bir şey. Kimi takip ettiğin, kimlerin seni takip ettiği iş başvurusunda bile bakılıyor. Hatta Alaçatı'da plajlara girerken bile bakılıyor. Kimler seni takip ediyor, sen kimleri takip ediyorsun gibi. Şimdi Ece'rken nedense ne güzeldir Dalyan bu arada Erman Beyciğim. Ee, Yeni 50 yaşında dank etmiş olacak aklına ki sosyal medya temizliğine gitmiş. Acun Ilıcalı'yı falan da çıkartmış. Acun onu işten çıkarttı ya. O da Acun'u şeyden çıkartıyor. Sosyal medyasından. Ne kadar üzülmüştür Acun. Ne kadar ağlamıştır kafayı duvarlara vurmuştur. Acun zaten 30 yaşının üzerindeki kadınların tavırlarıyla çok ilgilenmiyor yani kaprisleriyle onu söyleyeyim. Verelim. Ben çıkıyorum ne olur kimse alınmasın. Hani özel bir durum da yok. Sadece sosyal medyada daha böyle işlevsel kullanmak istiyorum sosyal medyayı. Ve dostluklar zaten sosyal medyayla sınırda değil biliyorsunuz. Arkadaşlar herkes takipten çıkardım. Yani hiç özel bir durum yok. Ya Sephora'yı falan takipten çıkaramıyorum. Tövbe tövbe. Aslında devam edebilirim onları da neyse çıkaracağım. Şu an bir anda bu kadar çok kişi 700 kişiyi takipten çıkarınca spam yedim. Yani şöyle hani Instagram güvenlik gereği korumaya almış ama sileceğim. Bir tek annem Eymen kalsın istiyorum. Başka kalsın istemiyorum. Çok da sosyal medyaya girmeyeceğim. Ananla oğlunu da sosyal medyadan takip etmek nedir abi? İlişki bu boyutta mı yani? Oğlum ne yapıyor? Instagram'a giriyor. Bir WhatsApp'ınız, bir telefonunuz, bir alonuz yok mu ananızla? Yani şu enteresan. Sosyal medyadan annem oğlum kalsın, dünyayı yakayım bir de Sephora kalsın. Tabii ona ihtiyacın var her zaman biliyoruz hani. Bir kere makyajsız çıkmıştın ya. Bana, bana da bir iblislik gelmiş bugün. Bir gıybet gelmiş, bir birikmiş. Çünkü hakikaten takdir ettiğim insanlar var. Hakikaten içini dışını bildiğimiz insanlar var bu sektörde. O yüzden bana kadın düşmanı dediğinizde 1000 kere düşünün. Bizim bildiğimiz, sizin bilmediğiniz neler olabilir diye. Şimdi bir başka haberle devam edelim. Bahar Candan'ın işte biliyorsunuz Nihal Candan'ı kaybettik. Hani vasi, hani baba profesördü diye biz bayağı bir inledik. En sonunda baba sert çıktı ve ailesine şu çağrıda bulundu. Akıl hastası gibi davranmayı bırakın. Ama sayın profesör siz de yani bilim adamısınız, tıp insanısınız. Belki de akıl hastasıdır. Belki tedaviye ihtiyacı vardır. Yani hiç hocam düşünmüyor musun? Gibisi fazla mı oldu acaba? Benim kız going to go mu? Gitti mi kafa falan diye düşünmüyor musunuz? Yani şurada çünkü gibi fazla artık ya. Zaten hep fazlaydı. Diyorduk ki ne kadar da akıllı kız diyenler vardı daha doğrusu. Hı. Ne kadar da akıllı kız. Kesin numara yapıyordur. Milleti prim kasıyordur falan. Yok. Yani biraz madde, biraz ortaya karışık, biraz böyle bir kızını kaybettin bence müdahale. Akıl hastası gibi davranmayı bırak demekle insanlar davranışlarını değiştirseydi
psikiyatrist, psikolog, terapist, kişisel eğitim, kişisel öğretim falan kalmayacak diye. Baba olarak siz borçlusunuz. Bence eşiniz de dahil. Kızınızın mezarı başında çünkü öyle bir şov yaptı ki bu anadan da bunlar çıkar. Lütfen yavrularken eşinizi iyi seçin. Bakın evlenirken bile değil, yavrularken eşlerinize dikkat. Senin de başımız sağ olsun. Evet, geçtiğimiz günlerde kahve dünyasının sahibi, küçücük bir dükkandan başlayıp 200 şubeye kahve dünyasını çıkaran, dünyaya kakao ihracatı, çikolata ihracatı yapan kahve dünyasının patronu efendim 65 yaşında ani bir kalp kriziyle, gencecik yaş sayılır. Hani herkes 65 yaşında kendisini Lolita zannediyor. Herkes 65 yaşında kendisini genç delikanlı zannediyor ya erkekler. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ölüm geldi cihane, baş ağrısı bahane. Yani öyle şu 65 yaşındayım, 65 yaşına kadar şöyle fit olur. Abi dışın fit, için ne? Dışın seni, içi beni. Yani Ajda Pekkan o kadar artık gerilmiş ki konuşamıyor kadın. Yani demeç veremiyor. Öyle mi iyi, böyle mi iyi? Hani anlaşılır gibi değil. Başı sağ olsun, Cem Yılmaz'ın gitmesi de dikkat çekiciydi. Fakat ben bir şey daha gördüm. Bakın. Senin de başımız sağ olsun. Gerçekten sevilen bir adammış. Ben cenazeyi takip ettim. Çok ağlayanı vardı ve içten ağlayanı vardı. Yani gelip gideceğimiz en son ya göreceğimiz o musalla taşı, neyi kırıyorsun kız oğlum yine ya? O yenecek şey mi evladım? Musalla taşına geldiğinde gerçekten kim arkandan ağlıyor ona bakacaksın. Yalandan herkes hakkını helal ediyor tabii. Bir iki kişi bugüne kadar etmemiştir ki etmemek haktır aslında. Yani neden vardır bu? Dava dosyalarının icranın olmadığı günlerde bir mezara gitmeden önce hakkınızı helal ediyor musunuz? Etmiyorum diyene sorarlar. Borcu mu var, bir şey mi var? Aile onu halleder. Şimdi ona gerek kalmadı. O yüzden ettim diyor yani. Düşmanın da gidiyor ettim diyor. Ama onun haricinde bir de samimi cenaze törenleri oluyor. İnsana gerçekten gözyaşı akıtıyor. Evet, yine böyleydi. Gözyaşı akıttığı bir törendi. Herkesin, kahve dünyalarının sahibinin sonu. Bir de düşününce hakikaten adam doğum gününü kutlamaya Monaco'ya gidiyor. Eğleniyor, iyi hissetmiyor uçağa binerken ve hayatını kaybediyor yani. Yazık. Biz de nelerle uğraşıyoruz şu hayatta, şu gelip geçen ömürde. Şimdi efendim bir tane konu var. Sosyolojik açıdan inceleyeceğim yani aslında onu. Şimdi mi gireyim, ne zaman gireyim onu düşünüyorum. Bu Esenyurt'ta yine bir aile ama altına lüks arabalar filan. Toksik bir ilişki, karı koca. Bu arabaya adamın böyle kuduz gibi saldırmasıyla gündeme geldi, hatırlayacaksınız. Ondan sonra da olanlar oldu. Şimdi bir verelim. Ben bunu nasıl yapacağız? Nasıl yorumlayacağız onu bir anlatayım. Biliyorsun değil mi? Ha. Ben erkekleri kadar tanıyorum biliyorsun değil mi? Bir tane vursana. Bakın şurada çocuklara diyor, iki erkek evladın anneleriyle ilgili. Kapat Kızım sen dava açacağım şimdi sana. anan biliyor musun oğlum? Anan siktir git ya, başkalarına çık veren lan. Çık lan biliyorsun değil buradan. mi? Ha. Ben erkekleri kadar tanıyorum biliyorsun değil mi? Bir tane vursana. Bir tane Kızım sen. kapat şu kapıyı. Kapat. Sen çocukların elinde Kapat şu kapıyı. Kapat. Abi kapat kapıyı. Kapıyı kapatır mısınız? Kapıyı kapatın. Polis arıyorum. Kapıyı kapat. Kapıyı kapatsana o zaman ya. Ne tamam. bir dakika. Kapatsana kapıyı. Kapatsana kapıyı. Senin o Kapıyı kapat. Kapıyı kapatsana lan. Son derece lüks bir arada Los Angeles'ta çekilmiş videolar. Adam dövmeli iki tane oğlan evladı var gelişme çağında. Dönüyor diyor ki ananız bilmem ne. Bak iyi yaz.
Sizin olduğunuz eve erkek alıyor. Bak ya not düş falan. Baba zaten küllüm ziyan. İnsan ziyan. Şimdi bu babanın DNA'sından ne çıkar? Onu merak içindeyim. Ama anne DNA'sı da bir değişik. Çünkü anne de diyor ki bu adam diyor aradım diyor kafedeydi. Bak şimdi. Hafta sonları adamı görmek zorunluluğu var. Kafede herhalde kıllanıyor. Kimle oturuyor, ne yapıyor, kimle ne yiyor, ne içiyor. Klasik domest kadın davranışı. İki çocuğunu arkaya koyuveriyor. Kafeye çocuklarıyla baskı düzenliyor. Al 2 saat bakıver. Ya kardeşim köpeğini kedini bırakmazsın birine eline alıp 2 saat bakıver hadi bakayım habersiz. Evlatlarını sen nasıl babanın oturduğu belki kadın kızla oturuyor. Belki bilmem kimle oturuyor. Oturabilir artık boşanma işine girilmiş. Sen alıp iki çocuğunu enik gibi bakıver 2 saat diye onun önüne mi atmaya gittin? Adamı tahrik etmeye mi gittin? Adam zaten savunulacak hiçbir yanı yok. Her iki tarafı da veriyorum şimdi iddialarını sizlere. Biri diyor ki o bana aşık. Biri diyor ki bu bana aşık. Ben de diyorum ki bunlar boşanmaz. O kadar toksikler. Buna benzer o kadar toksik ilişki yaşanıyor bu ülkede. Birbirlerine saygı yerde ama bunu sanki bir ihtirasmış gibi gösterip işte barışma cinsellikleriyle falan bunu yaşamaya devam ediyorlar. Bakın ya özürleri kabahatlerinden beter. Şaşırdım tabii ki. Çocuklarım acıktıklarını söylediler. Onlara yemek söyledim. Tabii anneniz nerede dedim. Annesi de arabanın içerisinde ben buradayım dedi. Çocukları da sana bırakıp gidiyorum dedi. Mallar yoksa dedi çocuklara da sen bak diye. Bu tarz. Çünkü normalde benim yanıma gelemez. Ben hafta sonları çocukları görebiliyorum. Benim kendisine karşı aldığım bir uzaklaştırma kararı var. Çünkü beni her yerde rahatsız ediyor ve taciz ediyor. Mesajları da sabit. Tehdit mesajları var. Benden kopamadığını belirten mesajlar var. Çeşitli fotoğraflar atıyor. İnanılmaz istekleri var ama ben çocuklarımdan dolayı kendi onun aile içindeki ve evin içerisindeki tüm ihtiyaçlarını karşılıyorum hala. Çünkü çocuklarım benim için değerli. Olayın öncesinde de çocuklara tekrar arabayı istiyor. Ben arabaya getirirken bana hakaretler ediyor. Bunun görgü tanıkları var. Zaten en az bir 15-20 kişi var kafenin içerisinde bunu gören. Ve kafenin ön tarafında bir kamera var. Kamerada direkt arabayı görüyor. Burada inanılmaz hakaretler var, inanılmaz küfürler var. O arabayı üzerime sürme durumu söz konusu. İnanılmaz hakaret, inanılmaz küfür diyen dönmüş 2 tane oğluna sizin ananız bilmem ne diyor. Yani o erkek çocuğu büyüsün de ana katil mi olsun? Sen neyi peşliyorsun ya? Niye boşanmıyorsunuz mesela efendi gibi? Niye? Niye kadın kocasını peşleyip kafeye gidip iki çocuğu önüne atıveriyor mesela? Git arkadaşına bırak, anana bırak, birine bırak ya. Niye birbirinizle halen uğraşıyorsunuz? Bildiğin toksik ilişkinin en ağır versiyonu. Ben böyle 60 yaşında insanlar biliyorum biliyor musunuz? Sevgilisini biriyle beraber yakalayıp ama işte ihtiras olsun, şekil şükela olsun diye ayrılmayan. Böyle 60'lık 70'lik vakalar var. İnanılır gibi değil ya. Devam edelim. Birkaç defa ayağımın üzerinden geçiyor. Elime, koluma, ayağıma her yere çarpıyor. Çocuk düşmesin diye bir çabam var orada. Ama dediğim gibi yaşanmaması gerekiyordu. Ben de bir babayım sonuç itibariyle. Ben de bir insanım. Bir raddeye ben de gelince ben de yapmamam gereken şeyleri yaptım. Söylemem gereken sözleri söyledim. Bu yüzden Türk toplumundan özür diliyorum. Ben de bir babayım. Benim de bir sabrım var. Bunun öncesi Bitti artık. Ben anneyim. Ben bir anneyim. Bitti artık bizim böyle erkekler de ben bir babayım. Allah kolyeni de tak evladım. Belki affederiz seni. var. Öncesinde yaşananlar var ve bu kesip kesip montajlanarak yayınlanan bir kendi tarafından yapılan bir video. Kesmesek ne olacak arada? Yani kesmesek yukarıdan vahiy mi inecek sana? Yani oğlum anan bilmem ne ve bilmem ne seni gebertirim dediklerinin arasında aşkım seni seviyorum, çocuklarım size tapıyorum falan mı diyorsun kesilmeyen yerlerde? Yani olayın akışını nasıl değiştirecek kesilmemiş yeri? Öncesinde tarihler ve kamera kayıtları var. Kendisinin canıma kast var. Bildiğin araçla üzerime sürdü. Çocukları kapıma koydu ve normalde kendisinin uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hafta içleri görüşmemiz olmamasına rağmen hafta içi pazartesi günü çocukları kapıma koyup bu kumpası bana yaptı. Hafta çocukları kafede kapıma koyup. Oğlum ne koyuyor? Boş testi mi koyuyor kapıya? Anası da babası da o kadar umarsız ki kafede sen ne yapıyorsun mesela o kadar önemli. Yani ben kafede can pazarında olsam karım gelip çocuklarımı oraya fırlatsa eşya gibi
Kalkar toparlanır. Çocuklarımı alır önce onları bir yedirir içirir. Sahip çıkar götürür. Eve mi götürüyorum? Sinemaya mı götürüyorum? Ondan sonra hallerim. O çocuklar zaten boşanma arasında perişan 2 tane erkek çocuğu. Bunlar birileriyle evlenecek ileride. Travmaya bak. Ana böyle baba böyle yani. Biri pancar biri turp. Hani o aynısınız yani hiçbir fark yok bak. Diğerinin böyle bir sürü tip var bundan da zevk alıyorlar. Cinselliklerini bile böyle kavgalarla perçinliyorlar. Şuradan belli ki adam kadına cinsel içerikli mesajlar atıp yalnız mısın hani uyudun mu var ya görüntülü aramalar falan. Karısı da onu ifşa ediyor. 2 çocuğumun babası. Daha 2 gün önce bana attığın mesajlar bu şekilde. Eskort olduğumu düşünüyorsan benden 2 tane çocuk yapmayacaktın. Eskort olduğumu düşünüyorsan ben seni değil sen beni boşayacaktın. Tamam mı? Davayı sen açacaktın. 2 gün önce bana özledim seni evde yalnız mısın deyip görüntülü aramayacaktın. Bak hiçbir mesajını açmıyorum. Sana diyorum ki git seni sevmiyorum. Tamam mı? Bana aşk dolu mesajlar yazıp gelip burada bana eskort diyemezsin. Hala suç üstüne suç işliyorsun. Evimin adresini veriyorsun. Hala bana iftira atıyorsun. Ki 2 tane çocuğun annesiyim ben. Tamam mı? Bunu unutma. 2 tane çocuğun annesine eskort diyen kişiye derler ki kardeşim sen bu kadını satıyordun o zaman. Sen de bunu ki sesin çıkmamış bu zamana kadar. Tamam mı? Edepli takının. Evet bipli bir durum ama derler. Gerçekten derler yani. Hani bir çocuğu yaptın ayılmadın mı ikincisine mi ayıldın derler. Yani derler bunu derler. Kendi karına paralı kadın demek kadar aşağılayıcı bir durum var mı arkadaş? Nasıl insansınız siz ya? Yani ne oldunuz siz ben hakikaten anlamıyorum. Kol kırılır yen içinde kalır işi gitmiş. Tamam mı? Nerelere dönmüşüz bak. Şimdi kadın burada çatır çutur konuşuyor. Burada da kadın kendini yalanlıyor. Burada da vereceğim. Bu olayı böyle etraflıca işleyeyim dedim ki hepimizin başında. Şimdi zamanında benim bana aşık olup yani kırmızı ruj sürdüğümde kıskanan insanları ben şu an kendini çatır çatır aldattığına ve gözüyle gördüğü halde ilişkide kalıp kavga etmeyi tercih eden insanlar görüyorum. Neden diyeceksiniz? Toksik ilişki seviyorlar bunlar. 60 yaşına da gelse böyle seviyor. Huzur olmaz, aile kurulmaz. Bunlar çok boşanır. Ya bir adam 1-2 kere hadi bir mutlu olamadın 2, 3, 4, 5, 6, 7 bir sorun niye boşanıyor? Bir kadın bir sorun bakalım. Telefonunu niye gizliyor? Neden ağzını burnunu havalara kaldırıp sürekli mimikler yapıyor? Bir sorun bakalım yani bir nedenini analiz edin. Bunlar niye yavruluyor? Ben asıl onu soruyorum. Bak buradaki hatayı göstereceğim şimdi. Toksik. Devam ettiği eşimle bugün bir sorun yaşadık. Çocuklar babasını görmek istedi ve bulunduğu kafeye gittik. O sırada da zaten sabahtan text mesajları alıyordum eşim tarafından. Devam eden bazı davalarımız var. Onunla ilgili sürekli text mesajı atıyor zaten. Ama çocuklar da küçük olduğu için babalarından da ayırmak istemiyorum. Bu yüzden çocuklar görmek istedi. Yani 1-2 saat bırakacaktım. Çocuklar almayı kabul etmedi. Şimdi çocukları almayı kabul etmiyorsa enik gibi çocuk bırakılır mı babaya? Günü de değil. Sen boşanıyorsun kızım. Babalarından ayırmak istemiyorsan sağlıklı evlilik hayatı yürüteceksin adamla oturup. Boşanınca babalarından ayrılacağını bilmiyor musun? Sen canın sıkılacak. Kesin şöyle oldu. Hadi dediler senin kocan karı kızla kafede oturuyor. Ben alırım çocuklara giderim onun üzerine bir atarım orada. Kala kalır kadınların yanında, milletin yanında. Yapacak bir şey de kalmaz. Rezili de rüsva olur. Çıksın ortaya bakalım dedi. Adam orada o şekilde emrivaki yaptı. Adam da az değil. Adam da gece yarıları özledim seni. Evde yalnız mısın? Mesajları atıp kadına boşanmakta olduğu halde ümit veriyor. Ben böyle karaktersiz adamlar tanıdım. Hatta çok eskiden bir tanesiyle nikah bile kıydım. Yani eski karısıyla da olur, boşandığı halde yeni sevgilisiyle de olur. Yeni sevgilisi başkasıyla olur, onu kabul eder ama oradan kıskançlık kavgası çıkarır. Burada yerlere yatılır, itiş kakış. Yaşından, başından, konumundan utanmayan çok adam tanıdım ben. O rezillikleri gördüğünüz an kaçın. Kendi üzerinize yakıştırmayın, yapıştırmayın bunları. Hele çocuk hiç yapmayın.
Kendi hayatınızı mahvedersiniz. Bunlarla uzun süre yaşarsan ya içine sineceksin ve işte sinir hastası, depresyonda sürekli, ne bileyim daha da ileri seviyeleri var bunun, ya da madde bağımlısı, alkolik falan yapıyor insanı, bu tip insanlar olacaksın. Ya da hayatını kurtaracaksın. Yani sen çocuklarını nasıl kurtarırsın biliyor musun? Kendinden ve babasından uzak tutarak. Orada hareket çok belli. Baba görmeyi kabul etmedi ama ben çocukları aldım, arabaya koydum, kafede önüne fırlattım. Burada ana da haklı değil yani. Baba da haklı değil tabii. Ne olursa olsun çocuklara o laf söylenmez. Sonra aramızda bir atışma oldu ve bize saldırdı. Çocuklarımın yanında bana hani, çocuklarımın duymaması gereken kelimeler söyledi. 4-5 tane adam zaten onu oradan zor kurtardı. Kaçmak için arabayı çalıştırdım ve onu ezmeye çalıştığımı iddia ederek beni zor durumda bırakacak şekilde gidip beni şikayet etmeye çalıştı. Zaten biz de gerekli yerlere şikayette bulunduk ve daha ne yapmamız gerekirse yapacağız. Daha ağız alınmayacak şeyler söylüyor. Muhtemelen mahkemede de bunu kullanmayayım diye bana yazıyor. Ben görüyorum ama sonra teker teker hepsini siliyor zaten. Burada mesajlar silindi çünkü çok kötü cümleler kullanıyor. Ben görüyorum. Psikolojimi de bozuyor. Sonra kendisi zaten siliyor. Ne KVKK kaldı, ne ÇTPT kaldı. Bütün kişisel haklara girdiniz çıktınız zaten, çocuk sizin neyinize ya. Amerika'da olsa var ya, çocuklar alınmıştı şimdi hemen, kastı diye böyle hemen aileden uzaklaştırılıp, o da iyi değil tabii yani. O da iyi değil, o çocuklara da günah. Baksana jipte mipte geziyor çocuklar yani. O parayı Esenciales'ta nereden bulmuşlar? Babada dövmeler böyle bir şeyler. Anne desen burnu gökte, dudaklar 10 metre ötede. Hani profesyonel manken midir, şarkıcı mıdır? Neden bir ev hanımı kendini böyle Arap bacıya dönüştürür? Ben anlamadım yani. Bunlarda ben bir güzellik de göremiyorum. Bir cazibe de göremiyorum ama erkeklerin ne gördüğünü çok iyi anlayabiliyorum. Erkeklerin böyle kadınlarda ne gördüğünü çok iyi anlayabiliyorum. Ben göremesem de o içindeki şey. O bir enerji. O bir ben piyasadayım enerjisi. O bir ben kolay ve hazırım enerjisi. Kadınlarda bu enerjisi. Yani şu şekilde Instagram'a resmini koydum. Halka arzsın zaten. Koyma amacım da o. Kadınlarda ya öyle diyorsan demesinler. Aynen o abi. Aynen o. Yani. Şimdi Seda Hanım iyi yayınlar. Ece Başak Şokan olayı nedir? Aynı ligin topçusu onlar, bilmem nedir yani. Biri az ünlüsü, biri çok ünlüsü. Biri paralısı, biri parasızı. Biri az gezeni, diğeri de az çok gezeni, gezmeye çalışanı falan. Aynı ligin topçusu değiliz Meltemciğim. Karın tokluğuna magazin yapıyor oraya. Aslında anlatmaya çalıştığım şey kavramlar. Şimdi bu durum böyle. Bu toksik ilişkilerde de belli ki her iki tarafta bunlar barışır ha. Bunlar fiziksel de birlikte olur biliyor musunuz? Bunlar birbirinden daha vazgeçmemiş. Çünkü bunlar ilişkiyi böyle öğrenmiş. Ve maalesef buna şahit olan o çocuklar da böyle evlilikler yaşayacak. Böyle birliktelikler yaşayacak ve bunu normal zannedecek yani. Benim annemle babam küfürleşirdi. Ne kadar da güzel. Biz de öyle olalım. Normalleştirmek böyle bir şey. Yani çocuğuna oğlum akıllı ol diyerek bir şey öğretemezsin. Çocuklar izleyerek öğrenir belli ki. Görerek öğrenir. 0-6 yaş arası öyledir yani. İngilizceyi bile öğretirken 0-6 yaşa gramer kitabından öğretmezsin. Duyarak öğrenir, taklit ederek öğrenir. Karakter de böyle gelişiyor. Mahvettiniz çocukları, tebrik ediyoruz. Azdı manyak. Yani yazıklar olsun, herkes doğurmasın. Bir başka haberle karşınızdayız. Aslında ülkenin bir başka sorunu. O sorun, Meloş'um sağ ol, Meloş sizi Ayon'a davet ediyor. Ayon'umuzun, bizim bu entelektüel ve sosyokültürel grubumuzun hiç kaçırılmaz orayı. Kraliçemiz, maskotumuz. Sibel Can'ın kilosu çok eleştirildi. O siyah bir elbise çıktı, böyle küp gibi çıktı ya oraya. Kilo gerçekten, ben de öyleyim. Yani kilo gerçekten insanı üzen bir şey. Neden? Kendin belki mutlusun. Belki kolay ulaşabileceğin bir hazzı. Çok iyi yaptığım bir şey. Mesela ben çok iyi yemek yaparım. Çok meraklıyımdır. Çok garip aletlerim vardır yemek pişirmek için falan böyle. Elektrikli, o, bu, şu. Garip baharatlarım vardır dünyanın her yerinden. Sevdiğim kulineri bir şeyi. Ve tabii yerim yani. Bence zayıf aşçı olmaz yani. Yersin sevdiğin şeyi.
Şimdi böyle bir zevki bırakıyorsun ki belli bir yaşa gelmişim artık. Ve diyorsun ki arkadaşlar ben kilomu kabul ediyorum bu şekilde ve böyle yaşayacağım. İnanın bana kiloyu ve kendini olduğu gibi kabul etmek hayatım boyunca kilo vermek için çırpınmaktan daha zor. Kabullenmek olgunluktur. Ben kiloluyum abi. Böyle çıkarım, böyle konuşurum. Oprah da kiloluydu. Amerika'nın en çok şey yapan, kazanan sunucusuydu mesela. Zekasıyla. Üstelik güzel bir kadın da değildi yani. Ama kadın imparatoriçeydi biliyorsunuz halen öyle. Şimdi benim zekam var, benim yaşım var ve artık ben köşe tuzaklarımda erkek tavlamak zorunda değilim deyip aklımı, zihnimi, iskambil kartlarımı değiştirip oyuna güçlenen kartlarımla devam edebilirim. Ki öyle de yapıyorum ama bizim insanımız o kadar yüzeysel ki bu da cehaletten geliyor. Gözlerinizi kapatıp 10 kişiyi dinlediğinizde parlayan 3 kişi gözlerinizi açıp onların fiziğini ve kilosunu gördüğünüzde değişiyor. Algı o kadar görsel ki bizde ve sosyal medya bunu o kadar körüklüyor ki tipine bakıp dinliyorsun. Şimdi bir kadın, bu bir deney, çocuğunu hırpalarken havaalanında sarışın, çok seksi, güzel mini etekleri giymiş bir kadın. Erkekler müdahale ediyor. Hanımefendiciğim bir sorun mu var diye bak. Kadına diyorlar bir sorun mu var, çocuk ne yapıyor falan. Aynı kadını çirkinleştirmişler, berbat kıyafetler giydirmişler, makyajını silmişler falan falan, böyle üstü başı dökülüyor falan. Çocuğunu hırpalıyor. Herkes hop hanım ne oluyor ne oluyor diye kadının üzerine yürümüş. Kadın güzel ve havalı olunca sanki kadının rahatsız eden bir şey var gibi kibar erkekler. Kadın çirkin ve paspal olunca çocuğa ne yapıyorsun lan falan diye bak. Görselliğin ne kadar önemli olduğunu, algıda ne kadar seçici olduğunu anlayın. Şimdi mesela kadınların kendileriyle ilgili olması, kendini daha güzel görmek için bir şeyler yapması sizi bu kadar. Beni hiç rahatsız etmiyor Leyla. Çünkü senin yapılmış halinden çok daha güzelimdir ben. İstersen bir resim koy, kıyaslayalım. İnsanları sokaktan çevirip meşhur etmiyorlar. Yani sen her tarafını yaptır, yine ben senden çok çok güzelimdir. Bu konuda tevazu falan göstermeyeceğim sana Leyla. Ama insanların bir şeyler yapması da beni hiç rahatsız etmiyor. Olmuşu bozması rahatsız ediyor belki. Veya sadece eğer siz ne bileyim kasaptaki et reyonunda algılanmak istiyorsanız öyle algılanın abi. Etinizle para etmek istiyorsanız. Niye güzel kadınlar hep aldatılır? Çünkü sarışın güzele giden yarın kumral güzele, öbürsü gün esmer güzele. Güzelliğe gelen adam hep güzelliğe gidecektir. Sen de sevgiyi, şefkati, zekayı, espri anlayışını, sıcaklığı, muhabbeti, ortak ilgi alanlarını, zevki, derinliği, yani katman bulan adam sende kalır. Yani güzellik seviyorsan hani güzelin de çeşitleri var ya, adam durmaz. O yüzden güzel kadınlar aldatılır çünkü erkekler onlara güzelliği için gelmiştir sadece. Kendinize katmanlar oluşturun yani, onu demeye çalışıyorum. Yoksa kendinizi güzelleştirmeyin demiyorum. Şebekleştirilmesin diyorum. Bu arada ben de kendimi güzelleştireceğim. Şöyle yapacağım. Birincisi şurada bir ses tellerimin altında 3,5-4 milim, yani yarım santime yakın bir polip var. Gece artık nefesimi tıkamaya başladı. Yutkunma zorluğu yaratıyor. Eylül'ün ilk haftası ameliyat olacağım. Bana dua edin. Ses tellerimi de inceltecek tabii. Tehlikeli ama olacağım. Çok sevdiğim dostum Dilaver yapacak İstanbul'da. Heyecanlıyım. Birkaç günmüş ama haftalarca ayrı kalmayacağız. En fazla 3-4 gün ayrı kalırız yani o ses mi iyileşene kadar. Bir de kilo konusunda şunu fark ettim. İnsanların sana algısını saygı biçiminde etkiliyor. Çünkü insanlar kendinden memnun değil ve değiştirebilecekleri tek şey kilo. Zamanı geri alamıyorlar. Ne kadar botoks, ne kadar dolgu yaparlarsa yapsın güzel olamıyorlar. O yüzden kiloyla oynayabiliyorlar ama fizikle oynayabiliyorlar yani. Zayıf bir vücuda 2 meme dikleştirdin mi ne kadar güzel fiziği var deniyor. Bacağı çarpıkmış, kıçı düzmüş, çıkıkmış. Bunlara kimse bakmıyor yani. Genetiğe, orana kimse bakmıyor. O yüzden bir tahta bir vücut, 2 tane de yapılmış göğüsle vücudun iyi deyip yaşarsın ömür boyu. Herkes öyle yapıyor. Şimdi bunun haricinde bir de sağlıklı olmak için zayıflamak var. Ben artık bunu yapmak zorundayım. Çünkü
fiziksel olarak eskisi kadar çok hareket edemediğimi gördüm. Eskisi kadar hareketli değilim yani. Bunu tembelliği sevmiyorum, karbonhidratın üzerimize verdiği. O yüzden rejim yapmayacağım ama sağlıklı besleneceğim. İşime yarar şeyler yiyeceğim. Yaşayan şeyler yiyeceğim. Ne bileyim, karnım mı aç şimdi? Bir avuç bisküvi yersem de işte 250 kalori. Bir elma, bir muz yersem de. Hangisi faydalı, hangisi boş? Faydalıyı tercih edeceğim. Vahşi bir rejim yapmayacağım. Ama bakalım, bundan sonra benim sağlık için yapacağım bunu. Ferritinim olmuş 9. 9 ne demek bir kadın için ferritin? Ayağa kalkıyorum böyle. O yüzden deneyeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Hep beraber siz de bana uyun isterseniz. Ben bugün gün 1 sağlıklı olmaya çalışıyorum. Bu arada kendimi güzel çok buluyorum. Ve 6 yıldır da şey yapmadım ha, bak şuralarıma, İstanbul'a gittiğimde ses ameliyatı olmaya. Bak şu kaşlar var ya, 2 de oraya botoks yaptıracağım, haberiniz olsun. Sizce obez ve milyoner olmak mı, fit mi, fakir mi? Seçmek hep bu zorunda mıyım yani? Kilo alınıp verilen bir şey. Obez ve milyoner olayım, zayıflarım ben ya. Milyonerlik iyi, candır. Ha yani önemli olan bir de bak, kiloyu azaltmayı böyle bir şey haline koyunca bu hafta 4,5 kilo vereceğim. Hayatımda ben 3 kere 35 kilo verdim. Çünkü voleybolcuydum, profesyonel oynadım. Arada bıraktığım her zaman biz 20 kilo alırdık 2 ay antrenman yapmasak. Bir ayda verirdik çünkü günde 8 saat antrenman yapıyorsun. Böyle çok alıp verince vücudun bir hafızası var, kilo hafızası. Vücudun ne işe yarar onu da biliyorsun. Nasıl verir onu da biliyorsun. Yaş da çok ilgili değil bu işle. Alerjin olan gıdaları da biliyorsun. Ne seni şişiriyor. İyi ol, iyi davran vücuduna. Bir takım bu kararları aldım kendim için. Çünkü baktım ki başkalarına kendimden daha iyi bakıyorum. Başkalarının ne düşündüğünü, işte ruh hallerini, sağlıklarını kendiminkinden daha çok önemsiyorum. Halbuki bu beden de bana emanet edildi yani. Buna da bir iyi bakayım da bari şu yeryüzünde bir süre daha kalalım. Bak Filiz, bir adamla bir kadın aurasına kapılır demiş. Aura herkeste vardır Filizciğim. Renkleri değişiktir. Büyüklükleri değişiktir. Pozitif mi negatif mi bu değişir. Aura herkeste var, olmayan bir şey değil. Şimdi gelmiyor Mayona filan. Niye gelmiyorsun Uğur? Yalvarıyorum gel, sensiz biz ne yapacağız? Uğur kim? Niye Ayon'a gelmek ister onu da bilmiyorum da. Ben yine Ayon'umu anlatayım. Çünkü Türkiye'de bir ilk. Her akşam biri sizi beklesin. Biri değil, birileri. Gece 10'da bir gün 2 gün seminer var. Mesela bu hafta bir gün öfke kontrolü ve stres yaptık. Bir gün mesnevi yaptık. Dün kaç tane temel duygu var mesela sizce? 6 ila 8. Bir psikiyatr 6 diyor, bir diğeri 8 diyor. 6 ila 8 duygu var biliyor musunuz? Ve yas mesela bunlardan biri değil. Diğer 60 tane duygu bu 8 duygudan türetilmiş. Dün bunun eğlenceli bir şeyini yaptık. Ben 60 duyguyu yazdım. Hadi dedim hangisi 8 temel duygu, kim bulacak? Zorlandık ama sonunda 8 temel duygu ortaya çıktı. Size de söyleyeyim bunları. Ekman'a göre mutluluk, üzüntü, öfke, korku, iğrenme, şaşkınlık. Plutchnik'e göre sevinç, güven, korku, şaşkınlık, üzüntü, iğrenme, öfke ve beklenti. Sevinci mutluluk, beklentiyi de umut diye çevirebilirsiniz. Bu kadar 8 duygu. Diğer duygular türetilmiş duygular. Açlık, cinsellik falansa ihtiyaç. Yani güdü. Güdüyle de duyguyu karıştırmayacaksın. Aslında psikiyatri serttir yani. Böyle yumuşak nünlük bir şey değildir. O yüzden vurur insana bir anda. Böyle kendine kalem kalem iyi bakmazsan. O yüzden hepinize neşe yok, mutluluk var. Neşe anlık, neşe doğuştan, neşe gülüyorsun. Bağırcandan gibi ama ruhun kan ağlıyor yani. Neşe bir duygu değil. Yas da bir duygu değil mesela, bunu biliyor muydunuz? Ama iğrenmek bir duygu. Koskoca dünyada iğrenmenin duygu olduğunu öğrendik. Neden iğrenmek çok önemli bir duyguymuş biliyor musunuz? İnsanlar kötü bir şey mi yiyecek, kokluyor, iğreniyor, ıy diyor. İğrenmek seni koruyor. Pis bir şeye mi oturacak?
Bir şeye mi iğreniyor? İğrenmek senin canını koruyor. O yüzden iğrenmek saygı duyulacak kadar önemli bir duygu. Yani senden iğreniyorum değil. Yüzyıllar boyunca insanları korumuş bir duygu olduğu için temel duygular arasında, temel 6 duygu arasında hem de. Şimdi efendim buraya gelin, böyle enteresan şeyleri öğrenin, kendinizin en iyi versiyonu olun. Her gece uyumadan önce 10'da kitap kulübü, film kulübü, acayip güzel bir dost çevreniz olsun. Her an sizi arayan, soran, merak eden, bütün gün yazıştığınız, hiç yalnız hissetmeyin, bir şey öğrenmeden uyumayın. Dışarıda para verip gidemeyeceğiniz hocalar gelip size konuşsun, birebir. Ben her gece oradayım zaten, bizim mekan. 1000 lira para değil çünkü 30 gün dersi var bunun. Bir gün haftada tatilimiz var. Cumartesi geceleri. Yıllık peşin alıyoruz doğal olarak. Çünkü o parayı aslında aylık almamız gerekiyor. Çok uyguna yapıyoruz hatta zararına. Çünkü bazen hocalarımız var, ücretli gelenler var. Aromaterapiye kadar iniyoruz. Yıldız haritanızı çıkaran hocalarımız var falan, öyle yani, her şeyden iyisi. Yalnız kalmamak ve bambaşka bir değişim için gelin. Kendi arkadaşlarınızdan sıkıldıysanız gelin. Sürekli aynı konulardan sıkıldıysanız gelin. Yeni çevre için gelin. Önemlisi kendinin en iyi versiyonu olmak için gelin. Gelirken zaten orada bir yazı var. Şey diyor. Din, dil, ırk gözetmeksizin, politika, siyaset, din konuşulmadan, üslup bozulmadan diye bir şeyi kabul ediyoruz yani. Önemli şey üslup çünkü. O yüzden sizleri bekliyorum. Ya buradan doldurun efendim sayfayı, ya da yine bu sayfanın başındaki telefonu arayabilirsiniz. Mutluluk kampı yalnızım, kocam gelemedi, ya bekarım, arkadaşımın işi çıktı diyen herkes beni arasın. Pazartesi bavulunu kapsın, Alaçatı'ya gelsin. Alaçatı'daki bu yazki son kampımız 24-27, yani 3 gece 4 gün harika geçecek. Emin olabilirsiniz, bekliyorum. Sizleri seviyorum, abonelik, beğeni istiyorum. Çünkü ben gazla çalışıyorum. Biraz böyle her gün girmiyorum. Hem sıcaklar, hem sağlık sıkıntıları, hem sesim zorluyor beni. Şu ameliyatı yapana kadar çok da sesi zorlamayayım diyorum. Ama ne kadar beğeni, o kadar sizinle olmaya devam edeceğim. Sizleri çok seviyorum. En ufak bir şey katabiliyorsam, sizin saygınızı sevginizi kazanabiliyorsam gerçekten ne mutlu bana. Hep var olun inşallah. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.